Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun bir süreden sonra, pandemiden sonra diyelim daha doğrusu, belgesel kuşağımızda tekrar bu formatımıza devam etmeye başladık. Ve olmazsa olmazlardan bir tanesi, uzun zamandır sevgili dostum Mahir yakalamışken hemen sizlere enstrümanlarla ilgili çok geniş ve engin bilgiler sahip bir insan karşınızda duruyor. Güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Enstrüman nasıl yapılıyor? Enstrümanlarla ilgili anatomiler nelerdir? Ne tarafı evriliyor? Bununla ilgili bütün detayları sizlere sevgili Mahir Karaman verecek. Mahir hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında ben mi hoş geldim, sen mi hoş geldin? Evet, şu anda Mahir'in atölyesindeyiz arkadaşlar. Sen hoş geldin. Teşekkür ederim Mahir'cim. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Her şey sağ yolunda olun. mı? Yolunda. Seni iyi gördüm. İyiyim. Teşekkürler. Sen de iyisin. Bomba gibi görünüyorsun maşallah. Hemen konuya girmek istiyorum. Biraz kendinden bahsedersen bize. Mahir Karaman kimdir? Mahir Karaman 1977 İstanbul doğumlu. 1997'den beri enstrüman yapımıyla ilgilenen birisiyim. Halen de enstrüman yapmaya çalışıyorum. Değişik birkaç enstrümanla ilgileniyorum. Bunları müzisyenler için elimden geldiğince iyisini yapmaya çalışan birisi. Mahir, şunu sormak istiyorum. Enstrüman yapmak çok duygusal bir iş gibi geliyor bana. Çünkü onunla bütünleşiyorsun, bütün ruhunu katıyorsun, el işçiliği. Bunu yaparken nasıl bir ruh haliyle bir motifliyorsun, nasıl bir dokunuş yapıyorsun enstrümanlara? Ya, ruh hali çok önemli bir defa enstrüman yaparken. İnsanın ruh hali enstrümana da yansıdığını düşünüyorum ben. Çünkü kafamızda farklı sorunlar, dertler, müzikle ya da enstrüman yapımıyla alakalı olmayan sorunlar varsa yaptığımız enstrümana o sorunları yansıtmamamız gerekiyor. Bu yüzden ruh halimizin iyi olması gerekiyor. Ne kadar iyi olabiliyorsa enstrümanın da bence o kadar iyi olduğunu düşünüyorum yaptığımız enstrümanın. Çünkü bir insan evinin kirasını düşünerek yaptığı gitardan zevk almaz yani. Evet. O gitara da kötü yönde etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bütün enstrüman yapımcıları için ruh hallerini kattıklarını düşünüyorum yaptıkları enstrümanlara biraz da olsun. Ya tamamen kendini ona vermen gerekiyor değil mi? Tabii ki. Yani onun aksinde bir sürü şey düşünmemek gerekiyor yani. Maddi ve manevi anlamda her yönden yani. Enstrümanı odaklanmak lazım. Ağaca, kullandığımız malzemelere odaklanmamız lazım yani. Bu da bizim ruh halimizin durumuyla alakalı, değiştirebilir enstrümanın güzelliğini bence. Biraz da açmak istiyorum konuyu. Luthier kavramı var. Bu Evet. luthier kavramı nedir bilmeyen seyircilerimiz için? Luthier, müzik aletleri yapımcısı demek. Yani enstrüman yapımcısı. Yabancı kökenli bir kelime olduğu için Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. İşte sazcı, gitarcı daha çok diye tabir ediliyor. Luthier bunların dünya çapında bizim mesleğimize luthierlik denir. Yani enstrüman yapan kişiye söylenilen kelime, tabir. Yani bu bütün enstrümanlar için geçerli mi? Bütün enstrümanlar için müzik aletleri olan yani ses çıkaran müzik enstrümanlarının yapımcılarına luthier. Yani yaylı, üflemeli, Evet. vurmalı Yaylı çalgılar. Hepsi yaylı lüthiye, üflemeli lüthiye, işte telli lüthiye. Hepimiz lüthiyeriz ama alanlarımız farklı oluyor. uzun zamandır ben seni bildiğim için çok başarılı işler yapmış. Hatta Mahir'den de ben gitar aldım, bağlama aldım. Bir tane enstrüman vardı, onu sonra tabii ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Çok farklı bir enstrüman. Bu arada da çok geniş bir dünyası var sevgili Mahir'in. Başka hani saz mı desem, gitar mı desem, çok değişik formlarda güzel etnik enstrümanlar da yapıyor. Muhteşem yani bu konuda. Hatta dünyaya açılan enstrümanların da var. Bazı belgesellerde de izlemiştim. Amerika'da mıydı, Avrupa'da mıydı? Bir belgeselini Avrupa'da, izlemiştim senin. Amerika'da, Avrupa'da yayınlandı. O hatta bir tane yapmış olduğum bir enstrüman vardı. Onun üzerinde çok konuşuldu, bunu biliyorum. Etnik enstrüman oldukları için biraz da Anadolu ezgileri taşıyan ve Batı ezgileriyle birleşen enstrümanlara gerçekten böyle gıptayla bakıyorlar. Çok hayretle bakıyorlar, çok beğeniyorlar. Bir bağlama yapımında olmazsa olmazlar nedir? Bağlama yapımında olmaz. Yani değişmeyen şeyler var tabii. Ağaç konusunda mesela belli başlı ağaçlar vardır. Onların çok fazla dışına çıkmamak gerekiyor. Ya belli başlı ağaçlar derken mesela ön tablası, kapak dediğimiz ön kapağında mesela kullanılabilecek yani güzel bir bağlama olsun istiyorsak mesela ladin ağacı, o da bizim ülkemizde bolca bulunan, pek fazla enstrüman yapımı için gelmese de daha çok inşaatlarda kereste için kullanılan bir ağaç. Ama bizim çok işimize yarayan bir ağaç. Mesela olmazsa olmazımızdan birisidir ladin ağacı. Bunun yanına sedir de koyabilirsiniz. Yine çam cinsi bir ağaçtır.
Ladin ve sedir mesela bağlamanın olmazsa olmaz ağaçları deriz kapak için. Gövde için çok eskiden beri dut dediğimiz bir ağaç vardır. En çok kullanılanı. Özellikle oyma dut dediğimiz ta eskiden köylerde, kırsallarda insanların kendilerinin yaptığı olanaklarıyla yapabildiği enstrümanlardır. Dut bağlamanın bence en önemli ağaçlarından birisidir gövde için. Bunun yanında ama tabii maondu, pelesenkti, başka ağaçlar da kullanılıyor artık ama en fazlası ve tercih edilenin duttur bağlamada her zaman. Özellikle oyma olması tabii ki en tercih edilenidir. Bağlamanın sapından bahsedersek sapı için daha çok akçaağaç, maple dediğimiz akçaağaç en çok kullanılanı. Bunun yanında tabii ki maun da kullanılıyor. Yani birkaç ağaç birden kullanılabiliyor ama en çok kullanılanı bunlar. Oyma bağlamayla de yaprak bağlama arasındaki fark nedir? İkisi de dut ağacı tabii ama birisini dilim dilim keserek bunu sonradan yapıştırıp yaprak dediğimiz bağlamayı oluştururuz bir kalıpla. Isıtıp eğip yapıştırıp yaprak bağlama yaparız. Dut oymadaysa bir tane kütüğü alıp oyarak tek bir bağlama yapılır. Onda yapıştırma yoktur. Bu yüzden daha randımanlıdır. Yani ses kaybı daha aza iner. Oyma dut olması daha makbuldür denir. Tek bir ağacın oyularak yapılmasıyla elde edilen bir tekne. Diğerinde ise ağacın dilim dilim delip ondan sonra onları birbirine ardı ardına yapıştırarak elde edilen şeye yaprak bağlama denir. Dutun oymasını her zaman makbul olmasının sebebi bir yapıştırma işlemi olmaması, sadece bir ağacın oyularak yapılmasıdır. O yüzden her zaman tercih edilmesi gereken oyma duttur. Tabii biraz daha maliyetlidir diğerine göre. İşçilik ve ağaç anlamında maliyetlidir. Bütün ağaç enstrümanlarda aynı ağaç mı kullanılıyor yoksa farklı ağaçlar? Mesela bir gitarda, bir cello'da. Farklı. Her ağaç her enstrümanda güzel sonuç vermiyor. Her enstrümana aynı ağacı kullanamıyorsun. Her enstrümanın her yerine de aynı ağacı kullanamıyorsun. Bölge bölge işte gövdesine yaptığın ağaçla kapağına yaptığın ağaç ve sapına yaptığın ağaç aynı olmuyor. Bu yüzden işte gövdeye dutu yaparsan kapağı dut ağacından yapmıyorsun. Kapağı işte ladin ağacı. En iyi sonucu veren, sesi gövdeye en iyi ileten ağacın ladin. Yani ağaçların kendi karakteristik özelliklerini doğru yerlerde kullanarak iyi bir enstrüman yaparsın. O yüzden farklı bölgelerine farklı ağaçlar kullanıyoruz. Sapta farklı ağaç, teknede farklı, kapakta farklı ağaç kullanıyoruz. Aynı şey gitar için de geçerli. Bütün akustik ses üreten enstrümanların birçoğunda bu geçerlidir. Şimdi baktıkça şöyle çok güzel bir manzara var. Bunlar hepsi yapım aşamasında olan mı yoksa tadilat için gelen enstrümanlar? Tadilat için gelenler var. Benim kendi yaptıklarım var. Yani hem tadilat hem yapım ikisi bir arada burada. Tamirlerini yaptığım enstrüman, yani müzisyenlerin enstrümanları da var. Benim kendi yaptıklarım enstrümanlar da var aralarında. Evet, birazdan zaten yakın plan enstrümanları gireceğiz ve seni de birkaç şeyler yaparken burada göstereceğiz sevgili izleyicilerimize. O zaman o bölüme geçelim mi? Hem daha detaylı anlatalım. Tamam. Biraz da Mahir'in dünyasında neler oluyor, bitiyor. Şimdi oraya geçelim. Hadi bakalım. Evet, Mahir Karaman'ın atölyesinde şimdi geldik. Enstrümanın anatomisine, yapımına. Mahir'cim şu anda gitar yapıyorsun. Evet, elektrik gitar. Elektrik gitar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna custom mı deniyor? Ne deniyor mesela? Custom, el yapımı, El yapımı. elektrik gitar yapımı. Biraz bahseder misin bize şimdi? Yani bu gitarın yapım aşamasında olması gerekenler veya dikkat edilmesi gerekenler sence nedir? Öncelikle ağaç seçimi çok önemli burada. Kullanacağımız ağaçlar, biraz önce bahsettiğimiz ağaçlar, en önemli şeyi burada kuru ağaç bulmamız ve bu kuru ağaçları kullanmamız gerekiyor. En önemlisi bu. Biraz önce söylediğim gibi işte farklı yerlere farklı ağaçlar demiştik ya, burada görebiliyoruz işte mesela. Bu ağacın adı mesela ıhlamur ağacı dediğimiz Westwood diyorlar. Ihlamur ağacı gövdeye kullanılabilen bir ağaç. Ya da maun ağacı mesela elektrik gitarlar için gövdeye kullanılan ağaçlardandır yine. Ama sapta maple dediğimiz, sapına yani maple dediğimiz bir ağaç var. Şu ağaç maple kullanıyoruz. Ön tarafında tuşe kısmındaysa abonoz dediğimiz ağacı kullanıyoruz. Yani her yerine aynı ağacı kullanmamış oluyoruz. Farklı yerlerinde farklı. Bu daha iyi ses verebilmesi, daha iyi sonuç elde edebilmemiz için bunları kullanmamız gerekiyor, farklı farklı ağaçları.
Bunlar hepsi bir güzellik katıyor. Maple'ın güzelliği nedir? Dünyada bütün enstrümanlarda çokça sıkça kullanılan bir ağaç olmasının bir sebebi vardır. Çünkü teller bu ağacı çektiğinde bu çekmeye karşı tepki oluşturmasında en iyi ağaç Maple'dır. Yani çalışma diyoruz biz buna. Çalışması en az olan ağaçlardan birisidir. O yüzden arka tarafı Maple. Ön tarafa abonoz koymamızın sebebi de çok sert bir ağaçtır. Dünyadaki enstrüman için kullanabilecek en sert ağaçlardan birisidir abonoz ağacı. Enstrümanı daha böyle parlak, temiz tonları elde etmemizi sağlaması için güzel bir ağaçtır abonoz. Çok tercih edilen bir ağaçtır. O yüzden enstrümanın tuşesine de abonoz ağacı kullanmak daha doğru oluyor. En çok kullandığımız ağaçlar bunlar. Her tarafı farklı. Hepsine aynı ağaçlar kullanmadan yapıyoruz. Bu mesela görmüş olduğunuz headless dediğimiz bir model. Yani kafasız, kilitli sistem gelecek buraya. Bu tarafı da bu fixli burgu sistemi gelerekten yapmış olduğum bir enstrüman. Bir de klasik gitarlara bakalım. Burada güzel bir klasik gitar görüyorum. Farklı mı yapım aşamaları yoksa aynı mı Mahir Usta? Klasik gitarlar elektrik gitara göre biraz daha farklı teknik anlamda yapımı. Bir defa zaten akustik ses üreten bir enstrüman olduğu için bunun yapımında daha farklı işlemler yapılıyor. İşte ön tabla dediğimiz ladin ağacı, bu bölgedeki kullandığımız ağaç ladin ağacı. Mesela klasik gitarda yanlara maple kullanmışım buna. Akçaağaç dediğimiz bir ağaç var. Maple. Yine olmazsa olmaz abonoz dediğimiz tuşe var burada. Yani gövdedeki kullandığımız ağaçlar değişebiliyor. Mesela burada maple ağacı kullanmışım dedim ya bu gövdede ve arka kapakta. Evet. Maple ağacı kullanmışım bunda. Arkası ve yanları maple ağacı. Kapak ladin, sap abonoz, tuşe abonoz, sap da Honduras sediri dediğimiz ağaç. Başka bir enstrümanda, başka bir klasik gitarda ise yine kapak ladin. Kapakta ladin ve sedir dışında çok fazla ağaç kullanamıyoruz çünkü. Ama yanlar değişebiliyor. Mesela maun oldu burada yanlar. Sap da maun ağacından. Tuşe yine abonoz dediğimiz ağaç. Değişmeyen ağaçlar işte abonoz, pelesenk gibi sert ağaçlar klasikte daha çok kullanıyoruz tuşe kısmına. Kapakta da ladinle sedir daha çok kullanıyoruz. Ama yanlar ve arkada değişik görsel güzel ağaçlar denenebiliyor, değişebiliyor mesela. Ama diğerlerinde tuşe ve kapakta çok değişmiyor bu. Ladin ve abonoz en çok kullanılanıdır. Yanlar ve arkada maun, işte maple, selvi gibi ağaçlar kullanabiliyor. Bu da bir maun ağacı mesela. Yanları ve arkası maun ağacı. Kapak yine ladin. Tuşe yine abonoz. Sap bu sefer Honduras sediri değil, maple dediğimiz ağaç, akça ağaç yani. Şurada enteresan bir gitar ilgimi çekti. Mesela biraz bundan bahsedebilir misin Mahir Hocam? Daha önce bu tamir için gelmiş bir enstrümandı. Bunu üzerine deneme için ben böyle çizimler yapmıştım. Çok eskiden yani bundan 10-15 yıl önce gitarların üzerine böyle şekiller, isimler, yazı gibi şeyler istiyorlardı. O yüzden yaptığım bir çizimdi bu. Bu arada harika çizimler. Evet. Yani uğraşarak böyle çizimler yapıp üstüne cila atıp görsel olarak bu çizimleri de yapıyorduk eskiden. Şu anda çok fazla istenmiyor ama bunlar. Daha sade, natürel şeyler daha çok tercih ediliyor şu anda. Bir dönem böyle şeyler istiyorlardı. Yazı ve çizim gibi şeyler yapmamızı istiyorlardı. Yani şunu demek istiyorum ki sanat sadece gitar yapmakla bitmiyor Mahir Usta'da. Gördüğünüz gibi biraz resim yeteneğim muhteşem vardı. resimler de tabii ki. Bunlar da çok güzel olmuş. Bence hoş duruyor. Burada değişik bir enstrüman var. Onu gördük. Bu da sazla gitar arası bir şey herhalde. Evet. Değişik, farklı tasarımlar. Burada iyileşmeye bekleyen enstrümanlar var. Mahir Usta'nın hastanesine gelip mi diyeyim artık. Enstrüman hastanesi evet bir değişik adıyla. Yaylı da yapıyorum bazen. Böyle Hemen oraya kontrbas, keman, cello gibi enstrümanlarla da uğraşıyorum.
Mesela cello yapmak yaylı enstrümanlar daha mı zor, daha mı basit? Ya hepsinin kendi içerisinde zorlukları var ama yaylı grubu biraz daha gerçek benim için yani en azından çok fazla yapmadığımdan da olabilir. Biraz daha uzun zaman alan bir iş yaylı yapımı bana öyle geliyor yani. Belki de çok yapmadığımla alakalı da olabilir bu. Ama şeydir yani. Çünkü onlarda kapağı oymak, o bombeyi vermek elle benim zamanımı biraz daha fazla alıyor. O yüzden beni biraz daha fazla zorluyor diyebilirim. Bana gitar yapmak, elektrik gitar yapmak mesela daha rahat geliyor. Bir yaylı grubundan bir enstrüman yapmaktansa. Bağlama zaten bütün neredeyse bütün lüthiyerin yaptığı bir enstrüman. O yüzden o kadar zorlanmıyoruz. Ama farklılıkları var mesela. Bana göre bir lüthiye olarak sorarsanız mesela gitar sabit değişmeyen kuralları var yaparken. Bağlamada mesela değişiyor bu. Yani gitarın mesela gövdesi dediğimiz ölçü hiçbir zaman değişmiyor yani. Sabit kuralları var gitarda. Bağlamada bu yok yani. Tekne 36 oluyor, 37 oluyor, 38 oluyor, 40 oluyor, 45 oluyor, 50 oluyor. Sürekli değişen bir yapısı var bağlamanın. Gitarın daha sabit kuralları var. O kuralların dışına çok fazla çıkamıyoruz gitarda. O yüzden klasik gitar ve elektrik gitar, bas gitarda belli kuralların dışına çok fazla çıkmadan yapıyoruz. Kendi hayal gücümüzle ekleyebildiğimiz şeyleri ekliyoruz sadece üzerine. Burada bir tezgah var. Bu tezgahı da ben sana sormak istiyorum. Bu tezgahta neler oluyor sevgili Mahir Usta? Burada ağaçların gövdelerini kesiyoruz. Yani ağaç kütük halinde şu şekilde kestikten sonra hatta bu boyanmış hali, boyanmamış hali şu. Bu şekilde ağacı kestikten sonra üzerine istediğimiz renk varsa bir renk, elektrik gitar için tabii bu anlattıklarım. Üzerine istediğimiz bir rengi sürüyoruz. Bu rengi sürdükten sonra bu makinede, CNC makinesinde gövdesini ve iç manyetik yerlerini kesip sonra Bu hale geliyor. bu hale getiriyoruz. Bu hale geldikten sonra sapını ve manyetikleri cilaya gidiyor. Sapı ve manyetikleri takılıyor. Ondan sonra da bunun sapı buraya takılıyor. Sonra cilaya gidiyor. Sonra elektronik malzemeleri takılıp toplanıyor. Çalınacak hale geliyor. Ciladan Bir sonra. bekleme süresi var mı mesela enstrüman yapıldıktan sonra? Yani hepsinde var bekleme süresi. Ağacı önce bekletmek lazım. Yani bir enstrüman yapabileceğimiz ağaçların hepsinin beklemesi gerekiyor. Yani belli bir süre beklemesi gerekiyor en azından. Bence en az 5-6 yıl kurutulmuş bir ağaçtan enstrüman yapmak gerekiyor. Yeni kesilmiş bir ağaçtan enstrüman yapmak çok doğru değil. O yüzden hepsinin beklemesi gerekiyor. Burada cilasında da bekliyoruz. Enstrümanın ağacını kestiğimizde de bekliyoruz. Bekleme mutlaka oluyor yani. Mahir Ustam, ne kadar zaman sürüyor bir enstrüman yapımı? Yani bir enstrüman derken tabii ki hepsinin ayrı ayrı zamanları vardır. Yani şöyle söyleyebilirim, ortalama 3 ay kadar sürüyor. Bir enstrümanı baştan sona yapmamız 3 ayı buluyor. Elektrik gitar ve bas gitarda bu süre biraz daha kısalabilir. Ama akustik ses üreten enstrümanlarda yani akustik gitar, klasik gitar, kontrbas, cello, keman gibi enstrümanlar biraz daha uzun sürüyor. Ortalama 3 ay, 4 ay gibi bir zaman yeterlidir bir enstrümanı bitirmek için. Yani her enstrümanın kendine göre bir tarzı var. Kendine göre bir işleyişi var. Kendine göre bir tınısı var. Değil mi Mahir Evet. Usta? Evet. Şurada bitsinde ilgimi çeken enstrümanlar var senin yapmış olduğun. Bas gitar değil mi? Evet, o bir bas gitar. Bayağı da bir heybetli bas gitara benziyor. Evet, 6 telli Çok bir güzel. bas gitar. Mahir Usta, bununla ilgili biraz bizi bilgilendirir misin? Mesela bunun ağacı nedir? Bu bizim ceviz dediğimiz ama cevizin tabii ki ağaç olarak cinsleri, değişik cinsleri var. Buna ovenkol diyorlar. Yani Afrika cevizi diye geçiyor. Ovenkol ağacından yapmış olduğum bir bas gitar. Tuşesinde vengi ağacı var. Gövdesi ovenkol.
Honduras sediri ve venge ağacının birleşiminden yapmış olduğum bir bas gitar. Bu ağaçlar nereden geliyor Mahir Usta? Yani bu ağaçların birçoğu ithal ağaçtır. Yurt dışından gelir. Biz burada tedarikçiler vardır. Onlardan almaya çalışırız. Ama birçoğu yurt dışından gelir. Bizim ülkemizde çok fazla bulunmaz. Onların hepsini, yani bu tuşeye kullandığımız venge ağacı, abonoz ağacı, bu ovenkol, bunların hepsi yurt dışından gelir. Maliyeti yüksek olan ağaçlardır. Bulmakta da zorlandığımız Yani Türkiye'de ağaçlar. Türkiye'de bulamıyor muyuz bu Üretilmiyor. ağaçları? Türkiye'de yetişmeyen ağaçlar. Bizim ülkemizde belli başlı kullandığımız ağaçlar işte ladin gibi, maun gibi, işte akçaağaç gibi ağaçlar var bizim ülkemizde. Ama birçoğu, onun dışında kullandığımız ağaçların çoğu pelesenkti, ovenkoldü, abonozdu, Honduras sedriydi. Bunlar yurt dışından temin ettiğimiz ağaçlar. Bizim ülkemizde olanları da enstrüman yapım için değil, daha çok inşaatta kullanmak için kesilir. Biz onların arasından seçeriz birçoğunu. Mesela özellikle işte çok öve öve anlattığım ladin ağacı. Bizim Karadeniz bölgesinde Artvin, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki ladin dünyaca ünlü enstrüman yapımında kullanılan bir ağaç cinsidir. Bizim en sevdiğimiz ağaçlardan ülkemizde yetişen enstrüman için. Ama bu ağaçları mesela daha çok inşaatta kapı, pencere, kasa yapımında kullanıyorlar. Biz enstrüman yapımcılar gittiğimizde genelde bize hatta biraz şey yaparlar. Vermemek için uğraşırlar. Çünkü biz az ve istediğimiz özelliklerde ağaç ararız. İşte kesimi bize uygun olması lazım. Filizlerinin dik aşağı doğru iniyor olması lazım harelerinin. Bunları seçerken biraz zaman aldığı için bizle çok uğraşmazlar. Diğer taraftan bir müteahhit abi geldiğinde bana 2 kamyon gönder dediği için bize 2 tane kalas vermekten çekinirler, uğraşmazlar bizle. Bulmakta zorlanırız ama bizim ülkemizde en iyi enstrüman yapımında kullanabileceğimiz ağaç ladin ağacı en çok ve en iyisi bulunan. Onun dışında birçoğu yurt dışından gelen ağaçlardır. Bir enstrüman daha gördüm burada. Klasik gitara benziyor. Şu enstrüman da çok güzel görünüyor. Hatta Bu değişik bir tasarım. Çift taraflı dediğimiz bir enstrüman. Bu tarafı farklı, bu tarafı farklı. Yani 2 yönlü kullanılabilecek bir enstrüman. çok güzel. Evet, bu tarafı klasik gitar olarak, bu tarafı ise elektrik gitar ve akustik gitar gibi tellenip çalınabilmesi için değişik bir tasarım, deneme, çalışma gibi düşünülebilir bunu. 12 telli değil ama değil mi? Bir taraf farklı, bir taraf Bir farklı. tarafı bir farklı, bir tarafı farklı. Evet, 6 tel. Yani bu arka burgular, bu tarafın burguları da bunlar oluyor. Yani biraz karışık gibi görünüyor orası ama çift yönlü olduğu için. Peki bu enstrümanları yapmak için ve heveslenip luthier olmak için ne yapmaları gerekir? Yani bunun için okullar var zaten. Türkiye'de de işte benim bildiğim Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde, İTÜ'de çalgı yapım, Zonguldak'ta çalgı yapım okulları var, üniversiteler. Buralarda zaten değerli hocalarımız var. Bunlar anlatıyorlar ve öğretiyorlar bir sürü kişiye. Bir de okula gitmeyip, hani okulla alakalı değil, zevk için gelip bizim yanımızda bu işi öğrenen insanlar var. Yani çıraklıktan yetişme dediğimiz var. Benim yanımda da gelip yetişip kendilerine atölye açıp enstrüman yapan insanlar da var. Okullarımız da var. Sevmeleri gerekiyor. Bu iş için zaman ayırmaları gerekiyor. Çok ince, hassas bir iş. Hemencecik yapabilecekleri bir şey değil. Bunun için bayağı bir zaman harcamaları gerekiyor. Sevmeleri gerekiyor en önemlisi. Evet sevgili Mahir Karaman, kıssadan hisseye, özden söze, enstrümandan değişik duygulara akan çok geniş bir dünyada bir iş yapıyorsun. Sanat ve zanaatı içerisinde yoğrulmuş, ikisini birbiriyle bütünleştirmiş. Bence muhteşem bir iş ruhla. Çünkü insanın katmış olduğu o enerji, o bütünlük bu enstrümanlara da yansıyor, buna kesinlikle eminim. Yine Mahir Usta'nın yapmış olduğu güzel bir klasik gitar var yanımda. Şimdi bu klasik gitarla size birkaç bir şey tınısından bir bakalım. Kaç yıllık bir gitar Mahir Hocam?
Yapım bitmiş hali mi yoksa ağaç olarak mı? Ağaç Kaç? olarak hem ağaç olarak hem de yapım bitmiş olarak. Ağaç olarak yaklaşık bir 15-16 yıldır kuruttuğum ağaçlardan yapmış olduğum bir gitar. Yaklaşık 6-7 ay önce de bitti bu gitar. Gerçek tınısı mükemmel. Hani bazı gitarlar vardır, sağır olur böyle. O neden kaynaklanıyor mesela? Üstündeki cilasından mı yoksa ağacından mı kaynaklanıyor? Bir sürü şey etkendir buna ama en önemlisi ilk başta da söylediğimiz gibi ağacın kuruluğu. Yaş ağaç daha her zaman sağır olur. Kuru ağaç ne kadar kuru oldukça o kadar ses belirgin, net, temiz ve parlak olur. Yani sustain'i yüksek olur dediğimiz şey olması için kuru ağaç olması lazım. En önemli şey bu. Tabii bunun yanında üzerine atılan cilanın kalınlığı, şekli, şemali de etkiler bunu. Bu yüzden üzerine attığımız cilalar da değiştirebilir bunu. Ne yapıyoruz? Eğer el yapımı güzel bir enstrüman almak istiyorsanız bağlama, gitar veya dediğim gibi çok farklı tarzlarda Mahir Usta'nın yapmış olduğu enstrümanlar var. Tabii ki sizin tarzınıza göre, hayal dünyanıza göre. Mahir Usta'yı Kadıköy'de buluyorsunuz. Mahir Karaman yazdığınız zaman sosyal medya adresimiz varsa bu arada söyleyelim. mahirluthier@gmail.com'dan Ulaşabilirsiniz. Kadıköy'de hatta dükkana da gelebilirsiniz, atölyeye de gelebilirsiniz. Çok güzel yapmış olduğu enstrümanları görme şansına da buradan sahip olabilirsiniz. Hatta satın da alabilirsiniz, sipariş de verebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz yani. Kişilik olarak da, kalp olarak da, insan olarak da her zaman sizin isteklerinizin doğrultusunda o sıcak elektriği Mahir Usta'dan göreceksiniz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Sanat ve zanaat hep kalıcı olur, hep ilerler. Çünkü böyle yapılar artık günümüzde azalmaya başladı. Evet. Çünkü usta-çırak ilişkisi de azaldı günümüzde. Evet. Böyle bir Evet, şey evet. de var. Bayağı azaldı. Eskisi gibi değil yani. Bu işi doğru düzgün yapan insan sayısı bayağı azaldı. Daha böyle kit dediğimiz enstrüman yapan insanlar çoğaldı. Kit derken de şöyle yani toplama hazır halde gelip burada toplanan enstrüman sonra ona ben yaptım diyen bazı insanlar çıkmaya başladı. O yüzden gerçekten bu işi başından sonra yani bir ağacı alıp enstrümana dönüştüren luthierler çok fazla kalmadı ve ekonomik şartlardan dolayı yurt dışlarına gidenler oldu. İşi bırakmak zorunda kalanlar oldu. Ya ne oldu da oldu. Oldu. Şimdi Biz buradan başka kanala doğru gidiyoruz değil mi artık konuşmaya? İşte gitmemeye çalışıyorum. Gitmemeye- Çevirmeye çalışıyorum ama. Bahar'cığım çok teşekkür ediyorum sana vermiş teşekkür olduğun bilgiler için. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi Mahir Usta burada. Sosyal medya adreslerini takip edebilirsiniz. Kadıköy'e gelebilirsiniz. Kadıköy'de Cafer Ağa Mahallesi, Neşet Ömer Sokak, Kadıköy İş Merkezi içerisindeyim. burada Mahir Usta'ya ulaşabilirsiniz. Son cümleleri söyledikten sonra her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.